Merhaba sevgili boğalar. Ağustos ayı burç yorumları ile beraberiz. Valla nasıl geçti Ağustos? Yani 2024 de bitiyor artık. 2025 için çok heyecanlıyım. Gerçekten çok çok büyük değişiklikler yine 2025'in ana konusu. Şimdi Temmuz zaten çok sorunlu geçmemiştir diye umut ediyorum. Ben öyle düşünüyorum. Fakat bir tek Temmuz'un sonuna doğru bu Ağustos'ta bir Merkür gerilemesi var. Onunla ilgili bir video çektim zaten. Lütfen onu seyredin. O Merkür gerilemesinden dolayı Temmuz'un sonuna doğru o Merkür gerilemesinin şeylerini hissettik. Etkilerini hissettik. Biliyorsunuz mavi ekran oldu. Dünyada işte iletişimle ilgili problemler çıktı, sistemler çöktü falan filan. Bu budur yani Merkür gerilemesi. Onun etkisi de dediğim gibi şeyde başladı. Şimdi bakalım bu ay neler getiriyor sizlere sevgili boğalar. Ayın dördüyle başlayacağım. Yeni ay ayın dördünde oluyor ve dördünde yeni ay ile beraber çok keyifli şeyler de olacak. Neler olacak keyifli derken dördünde zaten Güneş sizin yeni ay dediğimiz ay ile Güneş'in yan yana olması ve ayın dördüyle ilgili de bir video yeni ay ile ilgili de bir video çektim. Onu da ayrıca yayınlayacağım zaten. Güneş ve ay sizin yuvayı anlatan alanınızda yenilikler demek. Venüs bu alanda gittiği için Temmuz sonu itibariyle Venüs burada dördüncü evinizde size keyif getirmiştir, tatil yapmışsınızdır, evinizde konforlu süreçler yaşamışsınızdır. Çok da zorlu geçmediğini düşünüyorum. Şimdi ayın dördünde yeni ay evle yuvayla ilgili bir yenilik anlamına, bir kapının açılması anlamına geliyor. Bu çocuklarınızla da ilgili olabilir. Ne bileyim çocuklarınızın hayatında bir değişim süreci başlamıştır. Ondan dolayı da olabilir sevgili boğalar. Şimdi bir haber, bir bilgi akışı olacak ve Venüs de ayın dördünde Başak Burcu'na geçiş yapıyor 4 Ağustos'ta. Şimdi Venüs Aslan'dayken sizi çok güzel parlatır. Gezegeniniz sizin çünkü ama Başak'tayken biraz sizi yorar. Neyle ilgili yorar? Çocuklarınızla ilgili yorar. Neyle ilgili yorar? İşte bir hobiniz var, onunla uğraşıyorsunuz, bir sanat yapıyorsunuz. Bununla ilgili biraz sizi yoran, meşgul eden bir enerji. Merkür de zaten bu alanda bu alanda olduğu için ve Merkür'de stationary dediğimiz konu yani durağan konumda olacağı için geri hareketine tam olarak başlamak üzere ayın dördünde yani öyle söyleyeyim size. Esas etkisini orada götürecek. Şimdi burada çocuğu olanların çocuklarla ilgili konularla ilgilenmesi gerekiyor. İşte bu kuvvetli muhtemel eğitim hayatıyla ilgili işte belki üniversiteleri belli olacak, belki liseleri belli olacak, belki okul değiştirecekler vesaire. Biraz bunlarla uğraşacağınızı anlatıyor. Ama burada Merkür'ün geri hareketine başlıyor olması gerçekten zor olacak. Yani böyle antin kuntin bir sürü hani bir seferde olacak işlerin biraz uzayarak olması, bazı aksiliklerin olması, bazı yanılgıların olması söz konusu. Her zaman şunu söylüyoruz. Merkür geri giderken imza atmayın diyoruz. Bakın imzaya atmayın. Yani başlangıç sözü vermeyin. Merkür sözle ilgilidir. Merkür sözleşmeyi anlatır. Dolayısıyla bu imzayı atmayın. Ama imzayı önceden atmışsınız, kararınızı önceden vermişsiniz. Burada başlayabilir misiniz? Evet başlayabilirsiniz. Uğraştırır. Neyin önemli olduğunu size anlatmaya çalışır aslında. Merkür gecikerek, size sıkıntı çıkartarak hep sizi dener. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Bu mu olmalı? Böyle mi olmalı? Bu kadar mı önemli bu? Gibi size bunları hatırlatan küçük ama mide bulandıran bir gezegendir Merkür'ümüz. Evet. Yeni ay yeni kapıları size açıyor. Ayın yedisinde de
gezegeniniz Venüs'le Merkür zaten bir arada dördüncü evinizde. Şimdi çocuğu olmayanlar için de bu aşk hayatları ile ilgili olabilir. Özellikle aşk hayatınızda eski, bitmeyen, tamamlanmamış bir ilişki varsa bununla ilgilenebilirsiniz, bunu tamamlayabilirsiniz. Özellikle de ayın 19'u civarındaki dolunayla beraber. Yani bu şu demek, illa eski sevgili geliyor, siz onunla gene beraber olmak anlamında demiyorum. Belki eski sevgiliyle karşılaşacaksınız. Birkaç gün veya bir konuşmayla diyeceksiniz ki ya iyi ki de ayrılmışım. Ama artık tamamen aklınızda o enerjiyi bitireceksiniz. Yani bu eski sevgili geliyor da gelecek sizin hayatınızda kaldık anlamına gelmez. Bir karar verme ve artık hani onu affetme diyelim. Bir tamamlanma ve kararınızda ilerleme sürecini gösteriyor. Ama eskilerin gelmesi çok gündemde. Özellikle eski sevgililerle karşılaşmak, onlardan haber almak. Venüs de orada olacağı için yönetici gezegeniniz onlarla karşılaşmak anlamına da gelir aynı zamanda. Evet. Sonra ayın 13'ünde yine bu ayın en önemli olaylarından biri Mars ve Jüpiter para evinizde Satürn'e karşıt bir açıda. Şimdi Jüpiter sizi maddi anlamda Haziran'ın başından beri koruyor. Haziran'ın başından beri size bir enerji, bir getirisi oldu Jüpiter'in. Ama ve lakin Jüpiter'in yanındaki Mars ve Satürn'le olan açısı bu dönemde biraz zorlayacağını size anlatıyor. Satürn zorlayan bir enerjidir ve size bu kadar para harcamayın diyordur. Veya böyle bir yatırım yapma veya böyle bir yatırım yaparsan bak keyfinden ödün vereceksin diyordur. Keyfinizden ödün vermeniz gerekiyorsa rica edeceğim sevgili boğalar, çok keyifçi olduğunuz için biraz ödün verin. Yatırım yapmanız lazım. Sizin daha net bu konuyu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ayın 13'ü 14'ünde bu enerji. Belki burada arkadaşlarınızın veya çevrenizin, sosyal çevrenizden de sizi kısıtlayıcı, sizi yönlendirici bazı mesajları olabilir. Onlar da sizin canınızı sıkabilir sevgili boğalar. Evet, sonra ayın 19'unda bir dolunay var. Her ay bir dolunay ve bir yeni ay oluyor biliyorsunuz. Ayın 19'undaki dolunayda Kova burcunun da olan bir dolunay 27 derece Kova burcunda. Şimdi bu bir tamamlanma zamanıdır. Burası sizin sosyal statünüzü anlatan, kariyerinizi anlatan bir alan olduğu için sevgili boğalar, bir konuda karar vereceksiniz. Kariyerinizle ilgili bir tamamlanma yaşayacaksınız. Ya tamam artık ben şu işi yapmayacağım. Ya da yaptığınız işlerin içinden birini bunu yapmayacağım. Ya da evet tamam karar verdim ben buna başlayacağım. Yani bir tamamlanma. Bir projeyi belki size ufak ufak verecekler ve sizden şeyi bekleyecekler. Al bunu sen götür diyecekler. Belki onu yaşayacaksınız. Siz de o projeyi "Ha, tamam oldu ben artık karar verdim. Bu projede benim işlerimden biri olacak diyeceksiniz. Bu tamamlanma zaten Merkür'ün de geri hareketi olduğu için sevgili boğalar sizi gerçekten geçmişteki bir olayın bitişi anlamında değerlendirecek. Merkür tabii burada Aslan'da geri harekette olduğu için özellikle evle ilgili taşınmalar, özellikle evle ilgili atılacak imzalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü zorlar burada size istediğiniz bir eşyayı almak. Bu size pahalıya mal olabilir. Bu aldığınız eşyada bir hasar olabilir. Sizi oyalar, canınızı sıkar. Küçüktür ama can sıkıcıdır. Merkür'ün geri hareketi. Zaten ayın 15'inde duran retro hareketini Aslan Burcu'nda devam ettirecek. Dolayısıyla Aslan Burcu'ndaki bu geri harekette sizi e, yoracaktır sevgili
boğalar. Sonra ayın 22'sinde bir Mars ve Venüs arasında bir kare açı var. Maddi konularınıza çok ama çok dikkat etmeniz gereken, belki elinizden bir paranın çıkması. Bu bir tatil için olabilir, bu bir çocuk için olabilir, bu sevgiliyle geçirilecek bir dönem için olabilir ama elinizden bir para çıkması ve bunun sizi biraz üzmesi söz konusu. Buna dikkat edin derim sevgili boğalar. Ayın sonuna geldiğimizde ayın 29'unda 22'sinde ilk önce Güneş tabii ki dost burcunuz Başak'a geçecek. Şimdi Güneş Başak'a geçtiğinde aslında rahat edersiniz siz. Çünkü Başak sizi destekleyen toprak burcu bir gezegen. Ve Aslanın evinde sizi tam tersine, belki bazı boğalar yarım kalan tatillerini böyle ayın 22'sinden sonra yapabilirler. Ayın 22'si itibariyle tatile çıkabilir veya dedim ya, o hani geçmişten gelecek kişiler buralarda karşılarına gelebilir. Ayın zaten 28'inde Merkür geri hareketini bitirecek. Ama en az bir hafta daha etkisini devam ettirecek. Sizi daha rahat ettirecek. Bu arada Terazi burcuna geçen de yönetici gezegeniniz Venüs de Terazi burcuna geçecek. Her ne kadar zorlu bir alanda olursa olsun sizi iyi etkileyecektir. Çünkü kendi burcunda olacak Venüs. Gündelik hayatınızda keyifli gelişmeler, iş hayatınızda keyifli gelişmeler, özellikle de ayın 28'i tam geçtiğinde Plüto'yla da yapacağı güzel açıyla ayın 28'i ve civarında sizin böyle 28, 29, 30 gibi bu civarlarda sizin iş hayatınızda keyifli ortamların olacağını, bir nefes alacağınızı ve eğer yeni bir işe geçtiyseniz veya yeni bir projenin içerisindeyseniz veya hayatınızda büyük bir değişiklik yaptıysanız bunun size gündelik hayatınızdaki yansımalarını göreceksiniz. Bu sizi aynı zamanda sağlık anlamında da destekleyen bir açı olacaktır. Özellikle geçmişten getirdiğiniz bir rahatsızlığınız varsa ve onun kontrolüyle ilgili bir süreç varsa burada güzel haberler almanız, güzel gelişmeler olması da söz konusu olur sevgili boğalar. Birazcık daha dişinizi sıkın. 2025 Haziran'dan itibaren inanın çok rahat edeceksiniz. Hadi bakalım, güzel bir ay diliyorum sizlere de. Hepinize sevgiler.